İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün rüyalar ve hiçlik hakkında konuşmaktır niyetim. Haberci rüyalar var mıdır? Bize rüyalar mesaj mı verir? Ya da rüyaların bir anlamı var mıdır? Bu sorulara geçmeden önce bu soruların ardına gizlenmiş düşünceyi gözler önüne sermek, onu ortaya çıkarmak, onu gün yüzüne çıkarmak uygun olur. Bunun ardında bu hayatın, şu an içinde bulunduğun bu hayatın gerçek olduğu ve ancak uyuduğunda rüya gördüğün düşüncesi vardır. Bunu çürütmek senin gerçeğe uyanışını sağlayacaktır. Gördüğün bu hayat, şu an gerçek olarak algıladığın bu hayat da bir rüyadan ibarettir. Belki de uyuduğunda rüya gördüğünü düşünürsün ve bu hayatın içine, yani bu rüyanın içine uyandığında buranın gerçek olduğunu düşünürsün. Nasıl ki rüyalar görünüyor iken, rüya olunduğu bilinmediğinde o rüyada gerçek algılanıyorsa, şu an içinde bulunduğun bu hayatta bir rüyadır ve gerçek algılanmaktadır. Nasıl ki burada uyandığında kalkıp rüyanı anlatıyor isen ya da rüyanı hatırlıyor isen, belki de o rüyanın içinde bu rüyayı hatırlamaktasındır. Bütün rüyalar birbirine örüntülüdür. Peki gerçek sen nerededir? Tüm bu rüyaların ötesindedir. Uyuduğunda rüya görmediğin, hiç olduğun, deşifre edilemeyen o boşluk, o hiçlik sensindir. İşte tüm rüyaların ötesinde olan sensindir. Peki bu hiç alanına erişmek, yani şu an içinde bulunduğun bu rüyadan uyanmak, bu rüyaların ötesine uzanmak nasıl mümkün olur? Ancak rüya olduğunu bildiğinde. Rüyanın rüya olduğunu bildiğinde ve zihni bu düşünceyle evrildiğinde olacaktır. Zihni bu düşünceyle sorgulamaya itersen, yani bu düşünceyi zihninde tutar, çevirir ve sorgulama halinde kalırsan, kısa süre içinde bu hayatında bir rüya olduğu ortaya çıkacaktır. Ve rüya olduğu ortaya çıktığında, işte o halde uyanış başlar. Çünkü uyunduğu fark edilmiştir. Uyanış için bir çaba göstermen gerekmez. Uyanış için bir şeyler yapman gerekmez. Sadece uyuduğunu bilmen yeterlidir. Eğer uyuyorsan ve uyuduğunun farkındaysan elbet uyanacaksındır. Zaten olduğun hal aslında o hiçlik halidir. O tanımlara sığmayan ve ancak hiçlik diye tabir edilebilendir. Fakat o öyle bir hiçliktir ki bugüne kadar bildiğin tüm doluluklardan daha doludur. O saf sevgi halidir. O senin varoluşunun kaynağı, saf özündür. Ve işte bu sebepten hiçlik olarak betimlenir. Çünkü hiçbir tanımla anlatılamaz. Bu dünyada gördüğün hiçbir şeyle tanımlanamaz. Her şey o hiçlikten doğar. Her şey senin saf özünden doğar. Tüm rüyalar o özün bir hayalinden ibarettir. Tüm rüyalar Tanrı'nın hayalinden ibarettir. Ve öyle yüce bir zeka, öyle yüce bir zekadır ki tüm rüyalar birbirine örüntülüdür. O halde rüyaların bir anlamı var mıdır? Elbette vardır. Çünkü tüm rüyalar birbirine örüntülüdür. Fakat senin buradan bir mana çıkarman, bir anlam çıkarman gerekmez. Bunun için çabalaman da gerekmez. Zaten bir manası varsa ve sana bir rehberlik edecekse, onun rehberliği senin karşına bir şekilde çıkar. Bazen bir kitapta çıkar, bazen birisi söyler. Fakat zaten mana ortaya çıkmasa da o rüya yapması gerekeni yapmıştır. Çünkü tüm rüyalar birbirine bağlıdır. Bizim geçmiş ve gelecek olarak adlandırdıklarımız da bir rüyadır ve onlar da birbirine bağlıdır. Hayat bir zihne sığamayacak kadar yücedir, büyüktür. O halde sebep sonuçlar aramak
ya da bir şeylerden mana çıkarmaktan daha kolayı, daha basiti, hepsinin bir rüya olduğunu kabul edip sadece gerçeğe yönelmektir. Gerçek nedir? Varoluşunun Tanrısıdır. Senin içinde sürekli sana seslenen, tüm bu rüyanın içinden sana kendi gerçeğinden seslenen Tanrı'nın kendisidir. Sana artık uyan demektedir. Hepsi bir rüya, hepsi bir oyun, hepsi bir film. Her ne dersen de sadece bu hayatın gerçek olmadığın sorgusunu zihninde çevir. O halde bunun bir uyku hali olduğunu fark edersin. Uykuda olduğunu fark ettiğinde de elbet zamanı geldiğinde uyanacaksındır. Uyanmak için çabalaman da gerekmez. Çünkü zaten uyanacak olan da senin içindeki Tanrı'dır ve bunun kararı zaten çoktan verilmiştir. Senin yapacağın tek şey zihinde gerçek olmayana gerçek demeyi bırakmaktır. Burası bir rüyadır. Ve elbet şu an sen ekranda belki benim görüntümü görmekte, belki sesimi duymaktasındır. Fakat bu da bir rüyadır. Fakat bu rüyanın içinden, senin kalbinin derinliklerinden, hakikatin tam merkezinden şu an sana seslenmekteyim. Görüntüm gerçek değildir. Algıladığın sesim de gerçek değildir. Fakat kalbinde hissettiklerin gerçektir. Bu sebepten zaten şu an belki beni bir ekranda görürsün. Belki kulaklarınla duyarsın. Fakat anlattığım her şeyi tam da kalbinin derinliklerinde duyarsın. Anlattığım şeyler 5 duyunun ötesindedir. Seslenişim bir rüyanın içindedir. Fakat rüyanın ötesindedir. Seslenişim bu dolu gözüken hayatın içindedir. Fakat hiçliğin tam kalbindendir. Bu sebepten hiçbir ayrılık yoktur. Ekranda görünürüm. Fakat zaten senin içinde var olan hakikate bir ses olmaktayımdır. Bu sebepten anlattıklarım, evet işte bu hissini uyandırmaktadır. Çünkü bilmediğin hiçbir şeyi sana anlatma. Bu zaten mümkün değildir. Hepsi sadece bir hatırlama halidir. Sadece bir hatırlama. Sana öğreteceğim hiçbir şey yoktur. Çünkü öğrenmen mümkün değildir. Çünkü varoluşun tüm bilgisi senin içindeyken, hepsi senin içindeki hiçlikte, yani her şeyi barındıran o hiçlikteyken, yeni bir şey öğrenmen mümkün müdür? Sadece hatırlaman mümkündür. Ve hatırlamak için anlamaya çalışmayı bırakman yeterlidir. Bu son derece basittir. Çünkü bu ses senin içinde yankılanmaktadır. Rüyanın rüya olduğunu kabul eder ve belki de zihnini bu sorguya yönlendirirsen, zihin kısa süre içinde sessizliğe kavuşur. Boş hale geçer ve o boş halden saf sevgi doğar. Ve o hiçbir tanıma sığmayacaktır. İşte o halde o sevginin ateşi, zihni, kişiliği, ben dediklerini hepsini eritip ortaya gerçek senin çıkmasına vesile olur. Ve bu elbet olacaktır. Yapılacak tek şey rüyanın rüya olduğunu kabul etmektir. Peki bu halde rüya sona mı erecektir? Hayır, rüya rüya olmaya devam edecektir. Nasıl ki bu hayatın içinde uyuduğunda rüya görüyorsan, hala burada da rüya görülecek fakat artık rüya olduğu bilinecek ve senin hiçliğinden, hakikatinden izlenecektir. Kişiliğin penceresinden değil, zihnin penceresinden değil, hakikatin penceresinden izlenecektir. Zaten şu anda da öyle olmaktadır. Sadece bunun farkındalığı belki yoktur. İşte bu farkındalık gelecektir. Değişen bir şey olması gerekmez. Bu rüyada bir şeylerin değişmesi gerekmez. Fakat artık farklı bir pencereden görülecektir. Daha geniş, daha perdesiz, daha sınırsız bir pencereden. Kalbin gözünden görülecektir. Hakikatin gözünden görülecektir.
Tanrı'ya göz olduğun farkındalığı gelecek, Tanrı'ya kulak olduğunun farkındalığı gelecek ve her şeyi de oradan duyacaksındır. O halde işte her şeyin zaten şu anda olduğu gibi muhteşem olduğu görülecektir. Hayatın renkleri parlayacaktır. Ve bunlar için bir çaba gerekmez. Sadece bilmen gereken tek şey, sorgulaman gereken tek şey, bu hayatın gerçek olup olmadığıdır. Zihin gerçek diye bağırdığı, gerçek diye savunduğu bu hayatın gerçek olmadığı sorgusuyla, yani gerçekle yüzleşemeyecek ve sessizliğe geçecektir. İşte bu halde teslimiyet ortaya çıkar ve teslimiyetin olduğu yerde Tanrı'nın ışığı parıldar. Hepimiz teslim olmaktan korkabiliriz. Zihin teslim olmaktan korktuğunu söyleyebilir. Oysa bu da bir yanılgıdır. Her akşam ne olacağını bilmediğin halde uykuya dalar ve zaten olduğun şeye, o hiçliğe, o boşluk haline, tüm rüyaların ötesinde olana teslim olursun. Uyku bir teslim halidir. Bugün yapamıyorum dediğin şeyi her gece yapmaktasındır. Her kafanı yastığa koyduğunda yapmaktasındır. Yani zaten teslim olmaktasındır. Eğer bu hayatın gerçek olduğu fikriyle hakikate bakmayı, yani buranın gerçekliğinden orayı aramayı bırakıp oranın penceresinden bakarsan, yani sadece baktığın yönü değiştirirsen, işte o halde hakikat görünür olur. Hakikat ortaya çıkar ve senin sonsuzluğun ortaya çıkar. Tüm rüyaların ötesinde olduğun ortaya çıkar. Tüm rüyalar sönse de, bütün bu görünen bitse de sen var olmaya devam edeceksindir. Varlığın daimidir. Fakat var olduğunu fark etmen için önce hiç olman gerekir. Bu hayat böyle komiktir. Birbirine zıt görünenler aslında birbirini var eder. Ne kadar hiç olabilir ve ben dediklerinin bile bir rüya olduğunu fark edersen, o halde her şeyin de sen olduğunu fark edeceksindir. Sen ancak boşluk halinden doğabilirsin. Çünkü bu benim dediğin şeyler ve sahiplendiğin düşünceler varken zihne sığmayanın doğması ve görünür olması mümkün değildir. O halde yapacağın tek şey kendini bu hiç haline teslim etmektir. Gördüklerinle ve algıladıklarınla bunlar gerçek deyip zihnini doldurmayı bırakırsan, kısa süre içinde gerçek olmayan çözünür, gerçek parıldar ve sen de gerçeğe bir kapı olursun. Çünkü şu anda da öylesindir. Yolunuz ışığınızla aydınlansın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.